Merhaba Dünya, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz, yeni tasarlamış olduğum karo desenli bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım modelimi sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şimdi modelimi yaparken şöyle kalın bir tığ kullandım arkadaşlar. 6 milim ve ihraç fazlası kalın ipler kullandık. Eğer evde arta kalan ipleriniz varsa kalın yapabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz, kaçırmamanız gereken bir model derim arkadaşlar. Böyle kilimlerden yolluk, paspas veya çanta veya battaniye arkadaşlarım, dilediğiniz her türlü yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunlardan çok güzel kırlentler de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Biraz daha boyutlarını düşürürseniz, küçültürseniz. Yapımına geçelim arkadaşlarım. Evet, hemen bir halka yapıyorum. İçerisine giriş yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Daha sonra yanına şu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İki tane zincir çektim. Hemen yanına bir tane sık iğne daha yapıyorum. İki sık zincir, bir sık iğne daha. Şöyle iki zincir. Yani bunu 4'e tamamlayacağım. Şöyle 1 2 3, son olarak iki zincir çekiyorum. Şöyle iyice sıkılaştırdım ve bakın şu ilk yaptığımız sık iğnemizin içerisinden giriş yapıyorum. Bu arada bunu da alttan çekiyorum arkadaşlar. Ve buraya yine şöyle bir tane zincirle rahatlatıp şu şekilde bir tane sık iğne örüyorum. Daha sonra iki tane bu boşluk yerimize giriş yapıp bir tane sık iğne yaptıktan sonra iki zincir çekip tekrar bir sık iğne daha yapıyorum aynı yere. Birinci köşem oldu. Şimdi bu aradaki yaptığımız sık iğnenin hemen üzerinden bakın şuradan giriş yapıyorum. Bu şekilde ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra diğer boşluğa geçip yine bir sık iğne, iki zincir, tekrar aynı yere bir sık iğne daha ve aradaki sık iğnemin üzerine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Diğer yerlerde de aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde bakın buraya bağlamadan hemen üstünden giriş yapıyorum. Buraya bu şekilde ve bir tane sık iğnemi yapıyorum. İkinciyi de aynı şekilde yaptım. İkinciyi de devam ettiriyorum. Araya giriş yaptım. İki zincir. Bu aralar hep aynı arkadaşlarım. Devam eden yerler. Şimdi bakın. Hemen dibinden aldım. 2 ve 3. 3 tane buraya araya sayımızı 3'e çıkartmış olduk. Bir de az önce, şimdi 3 oldu. Sonra köşeye tekrar giriş yaptım. İki zincir çektim. Bir tane daha yapıyorum. Ve bakın şu kısımdan alarak hemen üstünden 2 3 ve araya giriş yapıyorum. İki zincir. Tekrar diğer yerlere de aynı 3 şeklinde devam ettiriyoruz arkadaşlarım bu sırada. Şimdi burada iki tanesini yapmıştık zaten. Üçüncüyü de hemen buradan alarak devam ediyorum. 3'e tamamladım. Bu sırada arkadaşlarım bakın burayı tamamlamış oldum. Şimdi bu ipimi şu şekilde tutuyorum, kaydırıyorum ve diğer ipimi alıyorum. Şu şekilde bağladım. Bu ipimiz de dursun, 2 sıra sonra zaten diğer yere geçeceğiz, bir üst sıraya. Şimdi bunu tuttum şu şekilde. Aradaki yerimin sayısı 5'e çıktı arkadaşlar. Hemen bakın dibinden şu şekilde giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne bağlıyorum, buraya yapıyorum. 2 ve üçüncüyü de yaptım bu şekilde. 2 tane de buradan gelirken yapacağız. Yani aradaki sık iğne sayımız
üçgen 5'e çıkacak arkadaşlar. Şöyle bakın, hemen aldım köşemi, devam ediyorum. Bakın hemen önüme geldi. 1 2 3 4 ve 5 tane oldu arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa kadar devam ediyoruz. Bunu bu şekilde yaparak büyütebilirsiniz. Yani dilediğiniz büyüklüğe geldiğinde bitirebilirsiniz. Böyle her sırada farklı ipler kullanabilirsiniz. Yani burada tercih tamamen size ait. Benden sadece bu kadar, hani bir fikir olsun amaçlı göstermek arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. 5'e çıkıyor. Daha sonra aynı şekilde, ya burası artık kolay. Bunu oturttuktan sonra, ilk taban kısmını yaptıktan sonra gerisi bu şekilde devam ediyor. Artarak zaten gördüğünüz gibi devam etti. Şimdi şurası önemli. Burada 3 tane var. Hemen yanına 2 tane daha şekilde ikili sık iğnelerimi yapıyorum. Böyle. Ve devam ediyorum. Bir sıra daha bu rengimle geçtikten sonra diğer renge geçiyoruz. Dediğim gibi bunu isterseniz daha da büyütebilirsiniz ya da bu kadar da yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 sırada, yani bir sıra daha bununla gittikten sonra renk değişikliği yapıyoruz ve bir daha renk değişikliği yaptım ben bunu yaparken ve burada tamamladım. Şimdi önemli olan yerlerden bir tanesi bu alttaki kısmın tamamlanması. Bunu arkadaşlarım bu şekilde yaparak, yani şöyle burayı yapmadan da şu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani kenar kısımlarını böyle yaparak kullanabilirsiniz. Şimdi yarım olan, yani şu parçayı size anlatmak istiyorum. Şöyle yine bir halka yaptım. İçine giriş yapıyorum. Bir tane yine aynı diğerinde yaptığımız gibi sık iğnemizi yaptıktan sonra 1-2 zincir çektim. Bağlıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Burada bir tane yapacağız arkadaşlar şeyini. Şu yerini bir tanesi devam edecek. Yani bir köşeyi yapıyor gibi olacağız arkadaşlar, ama kenarlardan da arttırma işlemlerimizi devam ettireceğiz. Şimdi bakın şöyle, bir bu kenar, bir de bu kenar, bir de orta yapmamız lazım. Yani buraya 3 tane bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şu şekilde yaptım ve sıkılaştırdım. Bu defa geri dönme işlemimiz var. Geri dönerek yapacağız. Şimdi burada bir tane de zincir çektim, bir miktar yükselmek amaçlı. Hemen yine kenardan bakın şöyle, burası arkası olduğu için şuralardan giriş yapıyorum. Bakın aldım bu şekilde. Şimdi kenarı yapmış olduk. 1-2 tane, bir de alacağız hemen 3 tane. Ve ortaya giriş yapıyorum. Şu şekilde 1-2 zincir çektim. Birinci de 1 olmuş oldu. İkinci de 2 olmuş, 3 olmuş oldu. Ve hemen bu orta kısmını tamamlamış oluyoruz böylelikle. Şöyle giriş yaptım yine. Kendimize bakan yerden ve buraları arkadaşlarım, şu yapmış olduğumuz, çekmiş olduğumuz zincirlerin içerisinden birer tane alarak bu şekilde yanlara doğru da büyütüyoruz ki motif, yani şu boşluğu doldursun diye şurayı. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra beşli yerimize geliyor sıra. Hemen beşli yerimizi yapalım. Diğer ipimize geçiyoruz. Şu şekilde geçtim. Kenardan arkadaşlarım, burası ön kısmımız oluyor. Hemen buraya bir tane zincirle sabitledim bunu. Yandan devam edeceği için şöyle tutuyorum. Ve bir tane bu kenardan hemen alıyorum. Sonra şu şekilde tutup şuralardan giriş yapıyorum. 2 3 4 ve 5.
5'e çıktı. Aynı bu ortada yaptığımız yer gibi arkadaşlar. Öyle düşünün. Yani 3 1'di. 3 oldu, 5 oldu. O şekilde devam ediyoruz. Şimdi ortaya geldim. Yine bir tane aldım. 1 2 zincir çektim. Tekrar bu defa buralardan alıyoruz. Çünkü burası ön kısmımız. Şöyle 5 tane de buraya devam ediyorum. 3 4 ve hemen bu kenardan giriş yapıyorum. 5.'yi aldım. Bir tane zincir çektim. Bakın çekmiş olduğum zincirden hemen bir tane bu kenardaki arttırmamı yapıyorum. Şöyle 1 şöyle 2 3 4 5 6 7 ve ortaya giriş yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Yine buralardan devam ederek 7 tane burayı tamamlıyorum. Sona geldiğimizde bir tane de bu kenardan giriş yapıp buradan aldım ve tamamlamış oldum. Şimdi 2 sıra bununla devam ettim. 3. sırada yani bu şeyde diğer renk ipimi alıyorum bu şekilde ve bu defa burasından giriş yapıyorum arkadaşlar. Az önce de aynı, bakın şöyle giriş yaptım kenar olduğu için ve buralardan alarak bu defa devam ediyorum. İki sırada bununla yani şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Öyle düşünün. Ve şimdi bu sırayı da yaptıktan sonra ben size nasıl birleştireceğimizi göstermek istiyorum. Hemen buradan giriş yaptım. 1 2 zincir çektim. Yine devam ediyorum aşağıya doğru. Evet, buralardan alarak sona geçelim. Arada kullandığınız renkleri, renk değişimini de yapabilirsiniz. Yani benim gibi 2 renk kullanacaksanız şöyle yani ortaya mesela bu rengi dışa yapabilirsiniz arkadaşlar. Orada da tercih tamamen size ait. Şöyle bir tane de kenardaki arttırımımı yaptım. Bir zincir çektim. Bu defa kendime bakan taraflardan alarak diğer tarafa geçiyorum ve diğer ipimizi de artık buraya takacağız arkadaşlar. Sona geldim. Yine hemen arttırımımı da yapıyorum ve diğer ipime geçiyorum. Diğer ipimle de aynı şekilde arkadaşlarım böyle 2 sıra yaparak artık bağlama yerine geçmiş olacağız. Evet, 2 sıra şeklinde de bunu tamamladım. Şimdi sizlere buraya nasıl ekleyeceğimizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu ipimi kesmek istiyorum. Artık ona ihtiyacımız kalmadı. Hemen şu şekilde bakın şuraya zaten ölçüleri aynı. Çünkü yarısını yapmış olduk motifimizin. Diğer parçamın neredeysem arkadaşlar bakın köşesinden giriş yaptım şu şekilde. Sonra bunu bu şekilde yavaşça çekiyorum. Evet. Şimdi buradan hiçbir şey yapmadan bakın giriş yaptım. Aynı şekilde buradan da giriş yapıyorum ve ipimi şu şekilde tutup alttan çekiyorum. Şöyle daha yavaş göstereyim bilmeyen arkadaşlarım için. Giriş yaptım. Buradan da giriş yapıyorum. Aşağıdan şu şekilde çekiyorum.
buradan Evet arkadaşlarım, bu kısmını da yaptıktan sonra bakın böyle eklemiş olduk. Diğer motifleri bitirdiğiniz zaman bu aralardan yaparak, hani ekleyerek devam edeceksiniz. En son kalan bu yarım kalan yerlere de bu şekilde yarım olan motifleri yaparak tamamlayabilirsiniz projenizi. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Ayrıca yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diler. Bir dahaki en yeni tasarım videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlarım.